Hocam merhaba. Merhabalar tekrar. 3. bölümle yine izleyenlerimizin karşısındayız. Evet, yine çocuğumuzu büyütmeye devam ediyoruz. Kaç ay şimdi? Kaç ay anlatacağız? Şimdi 3. ay muayenesini yapmıştık. Şimdi çocuğumuzun 4. ay muayenesini, 5. ay ve 6. ay muayenesini yapacağız. Yani ek gıdaya kadar gideceğiz. Ek gıdada duracağız. Duracağız orada. Çünkü neden duracağız? Çünkü ek gıdayı ayrı bir video olarak anlatmak lazım. O uzun ve başlı başına bir video konusu. Hatta 6-9 ay çocuğunu anlatmadan önce araya bir 6. ay ek besinlere nasıl başlıyoruz, neler yapıyoruz, besinleri nasıl arttırıyoruz diye 6-9 ay ek besin anlatıp sonra 6-9 ay çocuğunu da anlatabiliriz. Tamam, çok güzel. O zaman başlayalım. Çocuğun nörolojik gelişimiyle başlayalım. Biliyorsunuz bu videolarda çocuğun bir nörolojik gelişimini konuşuyoruz, beslenmesini konuşuyoruz, aşılarını konuşuyoruz, gelişimsel neler yapılmasını konuşuyoruz veya arada özel durumlar varsa onları konuşup konuyu kapatıyoruz. Şimdi çocuğun gelişimsel yani hangi hareketleri yapıyor, neleri yapıyor onlara bakalım. Şimdi yavaş yavaş çocuk artık çevreyle ilgisi 4. ayında iyice arttı. Gülümseme, sesler çıkarma, sesleri öğrenme dönemine geldi. Onun için biz ailede diyoruz ki agulama başladı mı diyoruz. Sizinle konuşuyor mu? Sizi gördüğü zaman heyecanlanıyor mu diyoruz. Sizi gördüğü zaman atılmaya çalışıyor mu? Bir şeyler anlatmaya çalışıyor mu diyoruz. Bu da işte çocuğun sağlıklı geliştiğini gösteriyor. Sizinle göz teması kurmaya başladı mı diyoruz. Sizi anne baba sesine susuyor mu? Mutlu oluyor mu diyoruz. İşte bunları yapmaya başlıyor çocuklar. Eğer zaten burada göz teması 4. ayında artık hiç kurmuyorsa, seslenince değil ama o ileriki yaşlardakiyle karıştırmamak lazım. Yani çocuk sizi gördüğünde mutlu, gülümsemiyorsa, kucağa alındığında sakinleştirmiyorsa, göz temasını sağlıklı bir şekilde hani beni sevin ifadesini kurması gerekir. Bu dönemde baba, dede sesleri çıkartıyor mu? Çıkartmazlar. Onu daha çok baba, dede sesleri daha çok 6. ayından sonraki dönemde çıkıyor. Burada daha çok çığlık atma, sesini keşfetme ve agulama dediğimiz, o dediğimiz böyle anlamsız ago dediğimiz anlamsız sesler çıkmaya başlıyor. Çıkaran çocuk olabilir. Genel olarak anlatıyorum ben. Yani o konuşma biraz daha 6. ayından sonra bizim babalama dediğimiz döneme geçiyor. Tabii o baba değil yani. O bizim bildiğimiz baba değil. O sadece babalama yani. O ba ile ba'yı bir araya getiriyor onlar. Şimdi bu dönemde baş kontrolü de artık gelişir. Başını dik tutmaya başlıyor. Biz de tummy egzersizlerini bol bol yaptıralım. Yani günde 5-10 dakika yüzüstü yatırıp kafasını kaldırmasını sağlayalım. Ellerini açmaya başlayacak. Tutabileceği, çevresinde tutabileceği oyuncaklar bulunduralım. Oyuncakları yakalayıp 4. ay civarında ağzına götürmeye başlayacak. Ağzına götürmeye başladığı için oyuncaklarımızın kaliteli olması lazım. Kaliteden kastımız yüksek ücretten bahsetmiyoruz. Yani boyası çıkmaması lazım. Bunu böyle yerken boyası çıkar. Veya çocuğun yutmaması lazım. O plastiğin çabuk kopmuyor olması lazım. Renkli, sesli olması lazım. Çocuk salladığında ses duymalı, ona ilgi göstermesi lazım. Bir de çok ağır materyaller olmaması lazım. Bam diye gözüne vurur, gözünü morartır. En basitinden yani. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Yani kaliteli dediğimiz bunu kastediyoruz. Silinebilir, temizlenebilir olmasına da gayret ediyoruz. Çevresinde de oyuncaklar bunu yavaş yavaş oyun halısına koyabilirsiniz bu dönemde. Aynada sosyal farkındalık başlıyor. Çocuk kendini aynada görüyor. Sosyal farkındalığı başladığı için aynalı, işte ayaklarında tekme vurduğunda ses çıkaran oyun halılarına konulabilir. Dönmeye başlar çocuklar bu dönemde. Dönebilir, dönmeyebilir. Daha geç de dönebilirler ama dönmeye başlarlar. Bu dönemden sonra çok dikkatli olun. Benim meşhur bir lafım var. Çocuk döner, siz dönmeyin. Siz döndüğünüz an, arkanızı döndüğünüz an düşerler. Genellikle ilk dönmeleri, ilk düşmeler olabiliyor. Çünkü beyin olarak alışık değiliz. Döneceğini düşünmüyoruz ya. Döneceğini düşünmediğimiz için ya şuradan bir beze alalım dedim diyor aile. Zaten oradan beze alınca düşer. Arkanı dönüyorsun tak diye çocuk da yere düşebiliyor. Buna özellikle bu ayda şöyle bir farkındalık geliştirelim. Evet, bundan sonra benim çocuğum dönmeye başlayacak. Mutlaka güvenliğini sağlayıp bir iş yapın. Yine çok konuşuyoruz. Çok göz teması kuruyoruz. Bol bol kucağa alıyoruz. Kucağa almaktan korkmuyoruz. O tensel teması sağlıyoruz çocuklarımızla. Dışarıya yine çok çıkıyoruz. Yine görsel uyaranı bol verip işitsel uyaranı müzik dinletiyoruz. Çok yüksek volümde değil. Ninniler olabilir. Hafif beyaz müzikler olabilir. Mutlaka kitap okuyoruz yine. Artık kitaplarla tam tanışma zamanı geldi. Gelişimsel olarak bunlara dikkat ediyoruz. Bunları ben bütün muayenelerimde hastalarıma belirtiyorum. Şimdi fiziksel olarak da yaklaşık 500 gram civarında kilo alma dönemi dediğimiz bir döneme giriyor. 500, 600, 700 gram civarında kilo alıyor. Öyle eski kilolar yok artık. Boyda 3 ile 6 ay arasında yaklaşık olarak 2 santim, 2,5 santim ortalama bu civarlarda büyür. Kafa çevresi de 1-1,5 santim artar. Baş çevresinin izlemi yine çok önemli. Dikkatli bir şekilde her ay ölçüyoruz ki kafa içi bir problem olduğunda erken dönemde fark edelim. Yani baş çevresi küçüklüğü ve büyüklüğü önemli konular. Onları aylık baş çevresi takibinde ve sadece bunda değil. Nörolojik gelişimini de beraberinde bakarak karar veriyoruz. Mesela sadece baş çevresi küçük diye çocuğu hemen bir problem var demiyoruz. Bıngıldağına bakıyoruz, çocuğun sosyal gelişimine bakıyoruz, nörolojik gelişimine bakıyoruz. Yani bana çok sık geliyor hastalar. Hocam baş çevresi küçük diye geldik, çok korkuyoruz. Ben de bakıyorum. Tek başına baş çevresine bakmayın. Evet biraz alt persentilde gidiyor olabilir baş çevreniz ama nörolojik olarak iyi gelişiyor
yaşıyor musunuz? Aylık düzenli baş çevresi büyüyor mu? Bıngıldağı nasıl? Sütürleri açık mı gibi böyle bir sürü parametremiz var. Onun için tek başına ailelerimiz bunlardan korkmasın ama iyi bir şekilde takip ediyoruz fiziksel gelişiminde. Beslenmeye gelecek olursak 4. ay muayenesinde kabaca 4 olur, 5 olur. Bunlar artık aynı muayeneler hemen hemen. 4-5 ay muayenesi diyorum ben bunlara. 6. ay muayenesi tabii daha farklı. Bu dönemde temel besin yine anne sütü. Gerekirse mama takviyesi. Yine ek besin yok. 4 aylık oldu artık verelim. Hayır, öyle bir şey yok. Çocuk iyi kilo alıyorsa, yani bizim o büyüme eğrisi dediğimiz olay var ya Hakan. O büyüme eğrisinde çocuk sağlıklı büyüyorsa artık ona yetiyor yetmiyor muhabbeti yapmıyoruz. Sağlıklı büyüyor. Bu kadar bunun boyu. Kendi eğrisinde gidiyorsa arkadaşı o ay 900 gram almıştır. Ben almışımdır 500 gram ama kendi eğrisinde gidiyordur. 3-10 persantil dediğimiz kendi eğrisidir. Sağlıklı bir şey. Öbürü de gidiyordur 75-90 persantilde. O daha fazla alıyordur ama o da sağlıklı. İkisi de sağlıklı. 4. ayından sonra ek besin başlamamız için büyüme eğrisinin düşüyor olması lazım. Çocuğun mamayı, anne sütünü reddediyor. Bizim elimizde başka bir kaynak kalmıyor olması lazım ki 4. ayından sonra ben ek besin başlayabileyim. 4. ayından sonra lazım olursa başlayabiliyoruz. İşte lazımlık bu. Aşılarını ne yapıyoruz bu ayda? 4. ayında 2. ay aşılarının 2. dozu var. Eğer rotavirüsü yaptıysak tekrarlıyoruz. Devlet aşılarından 2. karma aşı ve hepatit B'nin 1 olduğu altılı aşı artı zatürre aşısı var. Onları yaptırıyoruz mutlaka. Özel aşılardan doktorunuzun başladığı programa göre 4. ayında yapılan da var. 5. ayında 2. dozlarda sarkabiliyor. Onu özel aşıları doktorunuzla konuşabilirsiniz. Yalnız benim burada rotavirüsle ilgili bir hatırlatma yapacağım. Rotavirüs aşısını 4. ayını, yani hemen hemen ona biz ne diyoruz? 3 ay, 3 hafta gibi kabaca. O tarihi geçmemesi lazım rotavirüs aşısının ilk dozu. Eğer şimdiye kadar yaptırmadıysak. Bunun bilmeyebiliyor hastalar. 5. ayında geliyor. Ya hiç haberimiz yoktu, rotavirüsü kaçırdık diyorlar. Biz sonra da yaptırırız diye düşündük. Hayır. 4. ayına kadar o rotavirüs aşısını yaptırmanız gerekir. İlk dozunu yaptırmadıysanız ondan sonra rotavirüs aşısı yapmıyoruz. Yani program gereği bu. Aşılarda başka bir özelliğimiz yok bu arada. Aşıların yan etkileri 2. dozda biraz daha fazla olabilir. Onu doktorunuz anlatır size. Veya belki bir parasetamol verilebilir aşıdan sonra. Bu aylarda hastalıklar çok sık başlamıyor. Daha çocuk koruma döneminde anne sütünün etkisiyle eğer okula giden kardeşi bulaştıran kimse yoksa odasında yine sade oda yapıyoruz. Yine çok oyuncak, aşırı uyaran vermek istemiyoruz çocuğa ama renkli, yine dikkatini çekecek objeler yine aynı şekilde. Yatağında yine peluş, battaniye, yastık. Söyledim, yastık kullanmıyoruz. Belki daha önceki videolarda söylemeyi unutmuş bile olabilirim. Çocuklarda ilk 2 yaşına kadar yastık kullanmıyoruz. Bunu bir defa kenara yazıyoruz. 2 yaşına kadar kullanacağız bu bilgiyi. Yine battaniyesini örtmüyor. Uyku tulumu daha önce anlatmıştım Instagram'da. Uygun uyku tulumları, tok değeri uygun uyku tulumları kullanılabilir. Destekli oturabiliyor mu? 5. ay civarında yavaş yavaş çocuklarımızı kucağımızda destekleyerek veya bir yeri destekleyerek 5. ayından itibaren başlayabiliyoruz. Hani 4. ayında oturdu, beli kaydı, beline bir şey battı, bilmem ne olur. Öyle bir şey yok tabii de çocuk daha sırt kasları hazır değil. Onun için yorulur. Onun için 5. ayından sonra omurga sorunları olmasın diye 5. ayından sonra başlıyoruz buna. Çünkü kuvvetleniyor. Hem de artık başını da tutabiliyor. Bu aylarda 2. ayından sonra yine 3-4. ayında da hala kanguru kullanmaya devam edebiliyoruz. Kangurular mutlaka çocuğa, anneye doğru dönük olacak ve M pozisyonda olacak. evet, M pozisyonda olacak. W veya M pozisyonu diyoruz ona biz. Öyle olacak ki kalça gelişimini olumsuz etkilemez. Öne doğru bakan, ayaklarının sarktığı şeylerde kalça olumsuz gelişiyor. Onu yapmıyoruz. Çocuğu öne doğru ayakları bu aylarda sarkıtmıyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Desteksiz oturmayı 6. aydan sonra 6. ay konuşacağız. desteksiz oturmayı 6. aydan sonra yapıyoruz. Diş çıkarma olabilir mi bu dönemde? Tabii ki olabilir. Bu bir genetik süreçtir. Bazı çocuklar, mesela benim kendi çocuğum 5 aylık çıkarmıştı. Benimki de öyle. Evet, bazı çocuklar 5 aydan itibaren diş çıkarabilir. Bazı çocuklar 15 aylık çıkarabilir. Ben 15 aylık çıkaran çocuk da çok gördüm. Yeğenim de öyle çıkardı. O da normal. Ama bu dönemde elini ağzına çok götürürler. Geçen dönemi de anlatırken söyledim. Buna biz oral dönem, hatta 4. 5. ay oral dönemin zirve yaptığı bir dönemdir. Ellerini yerler, ağzından salyalar akar, sürekli huzursuzlukları başlar. Ego başlıyor yavaş yavaş. İstekler başlıyor, yabancıya reaksiyon başlıyor, sosyal etkileşim başlıyor. Yabancı gördüğümü ağlamaya başlıyor çocuk. Bu huzursuzlukları dişe bağlamamak lazım. Bunlar normal psikososyal gelişim basamakları bu çocuğun. Dişle ilgili neler yapılması gerekir? Bunları 6. aydan sonra daha çok anlatacağız. 4. aydan sonra gerek görüldüğü zaman, işte büyüme eğrisinde problem olduğu zaman ek gıdaya başlanabilir. Bunun kararını doktor verebilir dedik. Ama mesela 5,5 ayda, 5. ayda ufak ufak ek gıdalara başlamak gerekir mi? Her şey normalse 6. ayına kadar kesinlikle başlamıyoruz. Alıştırmaya bile 6. ayda hiçbir şey. Alıştırma yapıyoruz. diye bir şey yok. Tamam. Direkt 6. ayda başlıyoruz. Zaten alıştırarak başlıyoruz. Yani her şey normalse 5. ayında da vermiyoruz. Alıştırma, tattırma da yapmıyoruz. Ta 6. ayına kadar. 6. ay bittiğinde çocuğumuzun mutlaka başının tutuyor olması lazım artık. Bu tartışmasız.
Yani baş 6. ayına kadar tutmuyorsa bunlara dikkat edelim. Sizinle gülümseme, karşılıklı iletişim, seslendiğinizde bakma değil, ismine bakması falan değil. Bu yaşta yapmaz onlar ama karşılıklı sosyal iletişim, gözünün içine bakması, anneyi gördüğünde heyecanlanması, gülmesi, kucağa alındığında sakinleştirilmesi gibi bulgular mutlaka olmalı. Aşırı kusmaları, beslenmeme tabloları, aşırı huzursuzlukları gibi tablolar olursa mutlaka bunu doktorunuzla danışın. Teşekkür ederim. Bir Biz sonraki teşekkür ederiz. bölümde Ek görüşmek besinlerde üzere. görüşürüz tekrar.